2000 yıldan fazla bir süredir insanlık onu arıyor. Bir kralın mezarı, bir imparatorluğun en büyük gizemi haline geldi. Alexander, dünyanın en büyük fatihlerinden biri. Bir ömre sığmayacak kadar büyük bir imparatorluk kurdu. Fakat öldüğünde mezarı nereye yapıldı? Tarihin akışını tek başına değiştiren, adı çağlar boyunca yankılanan bir isim. Büyük İskender. O, sadece bir kral ya da komutan değil, aynı zamanda medeniyetlerin kesişim noktasında duran, ardında hem zaferler hem de çözülememiş sırlar bırakan efsanevi bir figürdü. Hikayesi, Makedonya'nın Pella kentinde, M.Ö. 356 yılında başladı. Kral 2. Filip'in oğlu olarak dünyaya gelen İskender, dönemin en büyük filozofu Aristoteles tarafından eğitildi. Zekası, stratejik dehası ve bitmek bilmeyen hırsıyla daha o yaşlarda bile kaderinin sıradan olmayacağını belli ediyordu. Babasının suikastı sonucu 20 yaşında tahta çıktığında kimse onun bu kadar kısa sürede dünyayı dize getireceğini tahmin edemezdi. Babasından devraldığı disiplinli orduyu durdurulamaz bir fetih makinesine dönüştürdü. Henüz 30'lu yaşlarına bile gelmeden ordularını Yunanistan'dan Mısır'a, devasa Pers İmparatorluğu'nun kalbine, oradan da Orta Asya'nın steplerine ve Hindistan'ın gizemli topraklarına kadar götürdü. Girdiği her savaşı kazandı, karşısında hiçbir güç duramadı. 10 yıllık eşsiz bir seferin ardından bilinen dünyanın neredeyse tamamını fethetmişti. Helenistik dönemi başlatan, Batı ve Doğu kültürlerini daha önce hiç olmadığı kadar birbirine yaklaştıran bir imparatorluk kurdu. Ancak bu görkemli başarı öyküsü, beklenmedik bir şekilde son buldu. Ve asıl gizem, işte o zaman başladı. Çünkü İskender'in hikayesindeki en büyük sır, kazandığı savaşlarda ya da kurduğu şehirlerde değil, öldükten sonra kaybolan bedeninde saklıydı. Bu 2000 yılı aşkın süredir devam eden bir arayışın öyküsü. M.Ö. 323 yılında Babil'de Alexander aniden hastalandı. Günler boyunca durumu ağırlaştı ve henüz 32 yaşındayken hayatını kaybetti. Fakat ölümünden sonra onun bedeni sıradan bir mezara gönderilmedi. Alexander'ın naaşı son derece görkemli bir şekilde hazırlanmıştı. Ancak imparatorluğunun parçalanmaya başlamasıyla birlikte onun naaşı da siyasi bir güç sembolüne dönüştü. Çünkü Alexander'ın mezarına sahip olmak, onun mirasına sahip olmak anlamına geliyordu. Alexander'ın naaşı sonunda Mısır'a götürüldü. Ve kaderi, kendi kurduğu şehirlerden biri olan İskenderiye ile bağlandı. Burada onun için görkemli bir mezar kompleksi oluşturulduğu düşünülüyor. Antik kaynaklar, Alexander'ın mezarının İskenderiye'deki kraliyet mezarları bölgesinde bulunduğunu anlatır. Roma döneminde ise mezarın hala bilindiğine dair güçlü tarihsel kayıtlar vardır. Roma imparatorlarının bile Alexander'ın mezarını ziyaret ettiği anlatılır. Alexander'ın mezarı yalnızca bir mezar değildi. Yüzyıllar boyunca iktidarın ve fetih gücünün sembolü olarak görüldü. Fakat sonra izler kaybolmaya başladı. İskenderiye defalarca deprem, savaş ve doğal felaketlerle sarsıldı. Antik şehir değişti. Yapılar yıkıldı. Yeni şehir, eski şehrin üzerine kuruldu. Ve Alexander'ın mezarı tarihin içinde kayboldu. Bugün Alexander'ın mezarının tam olarak nerede olduğu bilinmiyor. Arkeologlar ve tarihçiler yüzyıllardır farklı bölgeleri araştırıyor. Ancak henüz Alexander'ın kimliğini kesin olarak kanıtlayan bir mezar keşfedilmiş değil. Tarihsel kayıtlar ve arkeolojik mantık bizi tek bir yere, Büyük İskender'in kurduğu ve adını taşıyan şehre yönlendiriyor. Antik İskenderiye. En güçlü ihtimal, mezarın şehrin kalbi olan ve Brucheion olarak bilinen görkemli kraliyet bölgesinde yer aldığıdır. Burası sadece Ptolemaios hanedanının güç merkezi değil, aynı zamanda antik dünyanın en büyük entelektüel ve kültürel merkezlerinden biriydi. Saraylar, tapınaklar ve ünlü İskenderiye Kütüphanesi ile çevrili bu özel bölge, kurucu kralın ebedi istirahatgahı için en mantıklı yerdi. Roma dönemi tarihçileri bu teoriyi güçlü bir şekilde destekler. Sezar, Augustus ve Septimius Severus gibi imparatorların İskender'in mezarını ziyaret ettiğine dair kayıtlar mevcuttur. Hatta Augustus'un
katafalkı ziyaret ettiğinde saygısını sunmak için İskender'in mumyalanmış yüzüne altın bir taç yerleştirdiği ve bu sırada yanlışlıkla burnunu kırdığı anlatılır. Bu ziyaretler, mezarın bir zamanlar ne kadar erişilebilir ve önemli bir anıt olduğunu kanıtlıyor. Ancak zaman bu anıtı gözlerden gizledi. İşte en büyük zorluk da burada başlıyor. Çünkü modern İskenderiye'nin büyük bir bölümü, antik şehrin kalıntılarının tam üzerine kurulmuş durumda. Yüzyıllar boyunca yaşanan depremler, tsunamiler ve sürekli yeniden yapılanma, antik kenti modern metropolün altına gömdü. Arkeologlar için bu, adeta bir labirentin içinde iğne aramak gibi. Kazı yapmak, yoğun nüfuslu bir şehirde binaları, yolları ve altyapıyı etkilemeden neredeyse imkansız. Herhangi bir geniş çaplı araştırma, muazzam bir lojistik, bürokratik ve finansal engel anlamına geliyor. Bu yüzden, tarihin en çok aranan mezarı, belki de her gün binlerce insanın yürüdüğü bir kaldırımın, yaşadığı bir apartmanın veya alışveriş yaptığı bir dükkanın sadece birkaç metre altında sessizce keşfedilmeyi bekliyor. Fakat bir başka teori bizi İskenderiye'den çok daha uzağa götürüyor. Siva vahası. Alexander burada Ammon kültünün kutsal merkezini ziyaret etmişti. Bu nedenle bazı araştırmacılar onun mezarının Siva çevresinde olabileceğini öne sürdü. Ancak ortaya atılan her teori aynı derecede güçlü değil. Yüzyıllar boyunca Mısır'ın farklı bölgelerinde Alexander'ın mezarı olduğu iddia edilen yerler araştırıldı. Fakat bugüne kadar hiçbir keşif, bilim dünyasında Alexander'ın mezarı olarak kesin biçimde kabul edilmedi. Peki neden bu mezarı bulmak bu kadar zor? Çünkü Alexander'ın yaşadığı dünya artık aynı dünya değil. Antik İskenderiye'nin bazı bölümleri zamanla yıkıldı, gömüldü veya değişti. Günümüz şehri ise antik kalıntıların üzerinde yükseliyor. Bir gün gerçekten bulunursa ne olur? Alexander'ın mezarı yalnızca bir arkeolojik keşif olmayacak. Antik dünyanın en önemli figürlerinden birinin ölüm hikayesine yeni bir pencere açacak. Mezarın içindeki yazılar, eşyalar ve mimari, Alexander'ın son günleri hakkında bildiklerimizi değiştirebilir. Büyük İskender, tarihin akışını tek başına değiştiren bir figürdür. O sadece bir fatih değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. Pers İmparatorluğunu dize getirdi, Yunan kültürünü Hindistan'ın kapılarına kadar taşıdı ve adını taşıyan şehirlerle medeniyetin yeni merkezlerini kurdu. Ordularını binlerce kilometre boyunca bilinmeyen topraklara sürdü. Dünyayı kalıcı olarak birbirine bağladı. Ancak Memö 323'te Babil'de aniden öldüğünde, arkasında sadece parçalanmaya hazır bir imparatorluk değil, aynı zamanda 2000 yılı aşkın süredir çözülemeyen bir sır bıraktı. Bu devasa mirasın ve tarihin en büyük komutanlarından birinin hikayesindeki en şaşırtıcı boşluk, son istirahatgahının nerede olduğudur. Onun mezarı, arkeolojinin en çok aranan, ancak bir o kadar da zor bulunan kutsal kasesidir. Antik kaynaklara göre naaşı önce Mısır'da Memphis'e, ardından da kurduğu büyük şehir olan İskenderiye'ye getirildi. Burada Ptolemaios hanedanının kraliyet bölgesinde Sema veya Soma olarak bilinen görkemli bir anıt mezara yerleştirildi. Sezar ve Augustus gibi Roma imparatorlarının bile ziyaret ettiği bu kutsal mekan, yüzyıllar boyunca bir hac merkezi oldu. Fakat zamanla depremler, tsunamiler ve şehrin sürekli değişen dokusu altında mezarın izi kayboldu. Bugün Antik İskenderiye'nin büyük bir kısmı, modern metropolün beton ve asfalt katmanlarının altında gömülü durumda. Yüzlerce kazı yapılmasına rağmen hiçbiri kesin bir sonuca ulaşamadı. Belki de mezar hala bu modern şehrin karmaşasının altında keşfedilmeyi bekliyor. Ya da belki de Siva vahası gibi daha uzak bir teorinin işaret ettiği gibi tamamen beklenmedik bir yerde gizleniyor. İskender'in son gizemi toprağın altında sessizce yatmaya devam ediyor. 2000 yıldan fazla zaman geçti ve soru hala aynı. Büyük İskender'in mezarı nerede?